kings. Fire and blood. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün evrenin en enteresan ve en merak edilen karakterlerinden biri Serra Targaryen ile karşınızdayım. Prenseslikten başlayıp fahişeliğe, oradan da bir genel ev kurmaya kadar giden bir hikaye anlatacağım bugün size. Genelde sevilmeyen bir karakterdir ama ben pek öyle düşünmüyorum açıkçası. Özellikle babası Jaehaerys ile ikili ilişkisi ve bu ilişkimizi öğrettiklerini ben çok seviyorum. House of Dragon'da ona 2 tane atıf vardı. İkincisinde biz Serra Targaryen'ın Hookhammer'ın annesi olduğunu öğrendik. O yüzden sanki onu konuşmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Önce hayat hikayesiyle başlayıp güncele yani Hookhammer meselesine en son değineceğim. Hemen videomuza geçelim isterseniz. Fetih'ten sonra 67 yılında ihtiyar kral Jaehaerys ile iyi yürekli kraliçe Alysanne'in doğumdaki ölümleri saymazsak 7. çocuğu oluyor kendisi. Bebekliğini oldukça huzursuz geçirmiş ve küçük yaşlardan itibaren çok agresif çocuk olarak büyüyor. Asla laf dinlemiyor, kafasına koyduğunu yapıyor ve isteklerinin asla ucu bucağı sınırı olmuyor. İlk öğrendiği kelime hayır zaten. Her şeye hayır hayır, hiçbir şey beğenmiyor. Oradaki çalışanlar falan acayip korkuyor kendisinden. 4 yaşına kadar falan sürekli anne sütü, annesini emmek istiyor. Bir de öyle süt anne falan da beğenmiyor. İlla annesi olacak. Ağlamaları falan kalede acayip meşhur zaten. Büyük Üstad Elisar büyüyünce bu ne olacak bilinmez, 7 bizi korusun diye yazıyor mektuba. Septon Bart ise biraz daha böyle farklı bir tespitle yaklaşıyor ona. İlgi görmek istediği için böyle davrandığını söylüyor. Kendisinden büyük 3 tane abisi var diyor. 3 tane büyük ablası var diyor. Her birinin bir özelliği var ama bunlardan sıra Serra'ya gelmiyor diyor. Kimse onunla ilgilenmiyor. O yüzden ilgi açlığını bu şekilde kapatmak istiyor diye yazıyor Isar'a. Bu kayıtlar var. Hayat hikayesine devam etmeden Jaehaerys ile ilişkisine bir parantez açmak istiyorum. Jaehaerys acayip seviyor kızını. Hatta bence en sevdiği çocuklarından birisi. Jaehaerys kendi çocukluğunu hiç yaşayamamış bir insan. Vermithor videosunun başında bunları detaylı olarak anlatmıştım. Abisinin tahtı gasp ediliyor. Ejderhası ile birlikte öldürülüyor. Ablası Maegor tarafından kendisine zorla eş yapılıyor. Diğer abisi işkence altında öldürülüyor. Çocukluğunu ya Visenya altında tutsak ya da kaçak geçirmiş bir karakterden bahsediyoruz. 14 yaşında da başına bir taç geçirmişler, artık sorumluluk sende demişler. O yüzden kızının çocukluktaki bu uç davranışları, aşırı hareketleri, şımarıklıkları ona kendi yapamadığı şeyleri hatırlatıyor ve bundan kendi yapmış gibi keyif alıyor aslında. Olaylardan sonra ise kızını asla affetmiyor. Ona çok sert çıkıyor ve artık benim kızım yok diyor. Özellikle fahişelik kısmı en çok ona dokunan yeri ve kızı Serra'nın başına gelen bu olaylardan sonra asla eskisi gibi olamıyor. Ama hayatın ironisi de bitmiyor işte. 2 örnek anlatacağım bu konuda. Serra babasının kendisine karşı bu yumuşak karnından faydalanarak ona istediği her şeyi yaptırıyor. Her şeyi aldırıyor. Tazı, şahin, at, hani ne isterseniz aldırıyor. Fakat en son fil meselesine geldiğinde, yani fil istiyorum ben dediğinde Jaehaerys orada bir sınırı çiziyor ve dur diyor, artık yeter diyor. Aradan neyse yıllar geçiyor. Jaehaerys 101 konseyin topluyor. Dizi açılışında gördüğümüz sahneden bahsediyorum. İşte Serra'nın tahta hak iddia eden piş çocuklarından birisi konseye volantisli olan fil getiriyor. Yazarın ironisi mi yoksa hayatın ironisi mi yoksa ikisi de mi, bu kısmı size bırakıyorum. Ve yine bitmiyor. Bir Targaryen 5'inde çatlayan, ilk ejderha olan ve neredeyse 70 yılını Jaehaerys ile geçiren, başka bir binicisi olmayan Vermithor'a kızı Serra'nın piç oğlu Hookhammer biniyor. Gerçekten çok farklı bir bağlantı, çok başka bir hikaye. Yine o konseye gelen Serra'nın piçlerinden bir tanesi tip olarak Jaehaerys'in gençliğine acayip benziyormuş. Yani diyardaki Jaehaerys'e en çok benzeyen kişi yine kızı Serra'nın oğlu çıkıyor. Parantez kapatıp devam edelim. Sürekli olarak Arya'ya benzetiyorlar onu. Laf dinlemez olduğu için. Hani şu Balerion'la kaçıp Valeria'ya giden meşhur prenses var ya, ondan bahsediyorum. Onu geçti diyorlar Serra hakkında. Mesela çok uysal, ürkek bir kardeşi var Dayla diye. Rhaenyra'nın da aynı zamanda anneannesi oluyor kendisi. Dayla kedilerden korkuyor diye odasına gidiyor, kedi falan saklıyor. Sonra lazımlığına arı falan koyuyor. Kral muhafızların odasına girip gizlice beyaz pereli çalıyor, sonra pembeye boyuyor. 10-11 yaşlarındayken şarap aşırmaya başlıyor. Sürekli kafası güzel geziyor falan. Yani böyle çocukluğu bu şekilde geçmiş bir karakter. Bu zorbalıklarını, şakalarını neden anlatıyorum? Çünkü hayatını değiştiren şey de bu şakalarından biri oluyor. Biraz daha büyüdükten sonra ise erkekler üzerine olayları başlıyor. İlk olarak yarım akıllı bir tane soytarıyı çıplak gösteri yaparsan daha çok beğenilirsin diye kandırıyor. Soytarı da gidiyor, önemli bir ziyafette bunu deniyor. Daha sonrasında yine aynı soytarıyı tahta çıkarsan eğer kral olursun diye kandırıyor. Biliyorsunuz orijinali çok daha yüksek ve tehlikelidir. Çıkmaya çalışıyor, düşüyor falan, her yerini parçalıyor. Sonra 2-3 tane şövalyeyle takılmaya başlıyor. İsimler önemli değil. Hikayenin odağını dağıtmamak için o detaya girmeyeceğim. Hatta sadece erkeklere değil, belli seviyede kadınlara da ilgisi var. Kraliçe Alysanne bu konudan oldukça rahatsız. Jaehaerys ise biraz daha hafif alıyor bu meseleyi. Hiç yalnız kalmıyorlar, ne olacak falan diyor. İlk olarak yine bu biraz önce bahsettiğim soytarı alıcılığıyla patlıyor olaylar. Bir sürü çıplak fahişenin olduğu ortamda bu soytarının biriyle birlikte olmasını sağlamaya çalışıyorlar.
çalışıyorlar. Olay krala kadar falan gidiyor en sonunda ve suç Sera'nın üstüne kalıyor. Onun fikri diyorlar. Diğer arkadaşı olan kızlar alakasız şeyleri de dökülüyorlar. Öpüşme oyunuyla başladı. Sera bizi eğitiyordu. Sonra iş erkeklere sıçradı falan. O şekilde ne var ne yok burada anlatıyorlar kraliçeye. Hatta aralarından birisi hamile falan kalmış. Kral tabi bu sözlere inanmıyor. Kızını çağırıyor. Bu arada onun Sera'ya karşı ayrı bir sevgisi var gerçekten. Mesela daha sonrasında Alicent ölmeden önce ona bakarken kafası yere değilken o kadar kişi arasından sadece Sera'nın adını sayıklamıştı. Taht odasında Kral Jaehaerys, Kraliçe Alysanne, Septon Bart, Büyük Üstad Alicer ve Sera var. Burada bir yüzleşme oluyor. İçeride kalan ne varsa her şey dışarı dökülüyor. Ben çok severim bu sahneyi. Bart ve Alicer gibi doğrudan bu olaya tanık olup kayıt tutan kişi olunca da konuşmanın her detayını biliyoruz biz. Normalde birkaç sayfalık uzun bir kısım burası ama kısaca özetleyeyim ben size. Sera ilk başta olayın ciddiyetini algılayamıyor. Şakası için olduğunu falan düşünüyor. Bir şekilde bundan böyle kurtulmayı başarırım falan diye geçiriyor kafasına. Fakat daha sonrasında tüm olayları için olduğunu öğrenince biraz dengesi kaçıyor. Kendini kaybetmeye başlıyor ama hala kurtulma şansını oynuyor ve manipüle etmeye çalışıyor ortalığı. Numaranı ağlıyor, yalvarıyor falan. Olayın böyle küçük bir kısmını itiraf ederek güvenilir görünmeye çalışıyor. Sadece bir şakaydı, basit bir şaka, ötesi olmadı falan diyor. Niye bana inanmıyorsunuz? Beni hiç sevmediniz falan. Her şeyi deniyor burada. Buraya kadar kısmı şöyle özetleyeyim. Hatta ben değil, Septon Bart özetlesin. Sera'nın buradaki hali için nefesimi kesti. Acayip bir oyunculuk. Şimdiye kadarki gördüğüm en büyük oyunculuk performansı diye yorumluyor. Tüm bu konuşmayı Septon Bart. Olayın kırılma yeri ise tam burası. Sera'nın ne olursa olsun dediği nokta tam olarak burası işte. Jaehaerys araya giriyor. Ne yaptın sen? Oğlanlardan birine bekaretini verdin. Gerçeği söyle bana diyor. Sera ise kibirli, kendine emin bir pozisyona geçiyor ve hayır, üçüne de verdim. Üçü de kendilerinin ilkim olduğunu düşünüyor. Bu oğlanlar nasıl da aptallar diyor ve tüm hikaye burada kopuyor. Buradan sonra herkesin rolü belli oluyor. Çözüm olarak biriyle evlenirim, olur biter, ne olacak falan diyor. Hatta hırsını da alamıyor. Bir Maegor benzetmesi yapıyor. Üçüyle de evlenebilirim aslında. Neden bir tanesiyle yetineyim ki? Maegor'un 7-8 tane eşi var diyor. Jaehaerys acayip sinirleniyor. Çünkü biraz önce de bahsettim. İki abisini öldüren, ablasını kendisine zorla eş yapan bir insandan bahsediyoruz. İşte burada hatlar kopuyor. Akşamında eşi Alysanne ile göz göze geliyor ve Jaehaerys hayatı boyunca yakasına yapışacak, onu bir gölge gibi ensesinde takip edecek o cümleyi söylüyor. Artık o benim kızım değil diyor. Bu noktaya kadar Kraliçe Alysanne çok daha sert kızına karşı, Jaehaerys de çok daha yumuşak. Fakat tam bu anda roller değişiyor. Aslında affetmek istiyorlar. Sera pişmanlık gösterse bir şekilde affedecekler belki. Kraliçe Alysanne çok güzel bir söz söylüyor burada. Biliyorsunuz ki Jaehaerys'in asıl lakabı arabulucudur. Müthiş bir karakter okuyucudur. Harika bir zeka gerçekten. İşte Alysanne de buna atıf yapıyor ve Maegor'un yanındaki lordlara bir çözüm buldun. İsyan edenleri affettin. Bizi ayırıp seni indirmeye çalışan Rhaegar ile barıştın. Tüm diyara bir çözüm bulmuşken kendi kızına da bir çözüm bulursun herhalde diyor. Ama yine hayatın ironisi dediğimiz şey, Jaehaerys'in kapısını çalıyor ve hayatı boyunca 50 yıl boyunca diyarda barış sağlamış, çözüme kavuşturamadığı hiçbir olay kalmamış ve arabulucu kral sıfatını almış bir adam kendi kızıyla, çok sevdiği kızıyla ortak bir nokta bulamıyor. Buradan bir parantezle sizi gerçek tarihe, yani bu skandalın ilham alındığı hikayeye götüreyim. Tur'dan öyle, yani Türkçesiyle Nesle Kulesi'ne gidiyoruz. Burada kaçak bir ilişki yaşanıyor. 4. Philip'in gelinleri hakkında. Kral Philip'in kızı Isabel fark ediyor bu olayı. O da aynı zamanda kendisi İngiltere kraliçesi olur. 3 geline özel üretim cüzdan hediye ediyor. Fakat dünya üzerine sadece 3-5 tane olan bir cüzdan bu. Daha sonrasında ise bunları 2 tane kardeş şövalyede görüyor. Ve bunu gidiyor babasına söylüyor. Daha sonrasında bu olay patlak verdikten sonra bunları sorguya çekiyorlar. İşkence, sorgu falan derken uzun uğraşlar sonunda itiraf ettiriyorlar olayı. Ve bir sürü ceza, işkence falan acayip bir olaydır. Tarihte de değişen iktidarlar üzerine çok ciddi bir etkisi olmuştur. İşte yazarın Sera Targaryen'in hikayesini yazarken ilham aldığı olay muhtemelen bu skandaldır. Evrenimize dönelim. Saray odasına götürülmüştü ve kapısına nöbetçi dikilmişti. Fakat o gece temizlikçi kılığına giriyor. Bir at çalıp kaleden gizlice kaçıyor. Dragon Pit'e girmeye çalışırken, yani ejderha çalacakken yakalanıyor. Böylece affedilmesinin önündeki tek ihtimal de ortadan kalkmış oluyor. Hapishane gibi bir kuleye kapatıyorlar artık onu. Diğerlerinin durumu ise daha kötü. İkisi birbiriyle evleniyor. Biri sürgün ediliyor. Öteki manastıra gönderiliyor. Geriye sadece bir tanesi kalıyor. O da aralarındaki en çıkıntı olanları. Stinger, yani iğne lakaplı Braxton
Lyman Bisbury. Dizimizdeki Lyman Bisbury'nin yeğeni oluyor aynı zamanda. Jaehaerys yine oynuyor çocukla. Seni hadım ettirip Sur'a göndereceğim, sana işkence edeceğiz falan ama diyor ki bir ihtimalin daha var. Ve Stinger'ın aklına dövüşle yargılanmayı sokuyor. Zaten hemen atlıyor Stinger buna. Kimle dövüşeceğim? Hangi kral muhafızıyla diyor. Jaehaerys ise kendini gösterip işte bu ihtiyarla dövüşeceksin diyor. Baştan çıkarıp ilişkiye girdiğin kızın babasıyla diye ekliyor. Stinger burada silah olarak Gürz'ü seçiyor fakat Jaehaerys tüm zayıf noktalarının farkında ve onu iyice yoruyor. En sonunda da Blackfire'ı gözüne saplayıp öldürüyor. Sera ise tüm bu olaya hücresinden şahit oluyor. Daha sonrasında Sera'nın cezası da belli oluyor ve onu Old Town'daki inanca teslim ediyorlar. Ama böyle gitsin septe falan olsun gibi beklenti yok. Sadece birazcık burnu sürtsün istiyorlar. Septon Bart bunu çok net bir şekilde söylüyor ki diyarda Jaehaerys'i en iyi tanıyan iki kişiden biridir. Sera 1,5 sene kadar dayanıyor orada fakat ilk fırsatını bulduğunda tüyüyor. Tüyerken de yaşlı bir septayı yaralıyor ve komple izini kaybettirmeyi başarıyor. Kimse onu bulamıyor. Fakat aradan bir sene geçiyor. Onun hakkındaki ilk haber geliyor krallığa. Lys de bir haz bahçesinde hala inancın çaylak kıyafetleriyle görülüyor. Alysanne kızımızı fahişeye çevirmişler diyor Jaehaerys'e. Jaehaerys ise o zaten hep öyleydi diye karşılık veriyor. Bu haberin ardından Jaehaerys öyle bir çöküyor ki hayatı boyunca bir daha asla toparlanamıyor. Gelelim dizimizdeki ikinci bağlantıya. House of Dragon ilk sezonda Lionel Strong, Rhaenyra üzerinden Viserys'e söylediği bir söz vardı. Kral Jaehaerys yarım asırdan fazladır diyarı barışla yönetirken çocuklar onu deliliğin sınırına sürüklemişti. Özellikle de kızları diyor. İşte bu isimler arasındaki en büyük payda belki Sera'ya ait. Onun haz bahçesinde bulunmasından sonra 40 yıl boyunca taşıdığı arabulucu lakabı yerini ihtiyar krala bırakıyor. Aradan bir süre geçiyor ve diğer kızları Viserys ölüyor. Alysanne kızının hasretini iyice hissetmeye başlıyor. Septon Bart da alıyor yanına, çıkıyor Jaehaerys'in karşısına. Artık onu affetmenin ve buraya getirmenin zamanı geldi diyor. Eğer ki onu düşünmüyorsan bunu bari benim iyiliğim için yap diye ekliyor. Jaehaerys ise ona ihtiyacın yok diyerek karşılık veriyor ve biraz ağır konuşuyor burada Alysaine'e karşı. Kral topraklarına yeterince fahişe var ve bunun için benim iznime ihtiyacın olmadığını gayet iyi biliyorsun diye ekliyor. Altında Silverwing var, niye gidip kendini almıyorsun diyor ve devam ediyor cümleye. Ne yapacaksın, oraya haz bahçesine gidip onu ziyaret mi edeceksin? Ayaklarına kapanacağını falan mı düşünüyorsun? Seni isteyecek mi gerçekten diyor. Hadi o kısmı çözdün diyelim. Lys'ler ne olacak? Targaryen prensesiyle yatma gibi bir eylemden vazgeçerler mi sence? Sana saldırırsa ne yapacaksın? Şehri mi yaktıracaksın Silverwing'e? Yoksa Aemon ile Baelin'le beraber beni çağırıp savaş açmamızı mı istiyorsun? Kabullen artık, o öldü diye bitiriyor cümlesini Jaehaerys. Ve bu cümlenin ardından Jaehaerys ile Alysanne arasında çok büyük bir soğukluk giriyor. Belki de Westeros'un en büyük aşk hikayesinin ilk soğukluğu böyle başlıyor. Alysanne asla affetmiyor bu sözlerinden dolayı Jaehaerys'i. Buradan gelelim güncel hikayemize. Hookhammer 2. sezonun 7. bölümde annesini tanıdığını, onun bir haz bahçesinde çalıştığını, olduğu kişi yüzünden daha fazla ayrıcalıklara sahip olduğunu, gümüş saçlı diye çok daha fazla para ödendiğini, ki bu kısım doğrudan kitaptan alıntıdır, ve annesinin ona kardeşinin çocukları olan Daemon ve Viserys'ten hiçbir farkı olmadığını söylediğini anlattı. Yani çok net şekilde Sera Targaryen'den bahsetti ve bu konuda güzel başka bilgiler var mı diye dolanırken Hookhammer karakterini oynayan Kieran Viv'in bir röportajına denk geldim. Hookhammer'ın annesi Sera Targaryen mi diye soruluyor ve başkası olamaz diye cevap veriyor. Ryan Condal bana açıkça annemin kim olduğunu söyledi. Bu hikayeyi hemen sahiplendim. Karakterime bir arka plan bana çok büyük bir motivasyon verdi. Bu benim için çok büyük bir hediyeydi diyor. Bu da Hookhammer karakteri için bize çok önemli sorular sorduruyor aslında. Mesela nerede doğdu, nereden geldi, kral topraklarına neden yaşıyor gibi, ama bunlar ayrı bir Hookhammer videosunun konusu olduğu için bunlara burada değinmeyeceğim. Sadece bir olay kaldı, onun hakkında söyleyeceğim. 101 konseyinde tahtta hak iddia etmek için Sara'nın 3 tane oğlu geliyor. Biri videonun başına bahsettiğim Volantiste olan, fil getiren. O Volantiste çok önemli bir kıdemde bu arada. Diğeri Jaehaerys'e benzeyen ve bir kişi daha var. Yani Hookhammer'ın Jaehaerys'e benzeyen ya da anlatılmayan diğer kişi olarak 101 konseyinde hak iddia etmesi ve daha sonrasında kral topraklarında kalması bence ihtimal dahilinde. Bu konuşmayı izlediğimde ilk aklıma bu geldi. O yüzden bu teoriye fazlasıyla ısındım ve önümüzdeki sezonlarda buna dair bir şeyler duyacağımızı düşünüyorum diyeyim ve Sera Targaryen ile devam edelim. Bu arada konsey sırasında Sera Volantiste ve 34 yaşında, ona taht iddia için dönecek misin diyorlar. O da benim burada kendi krallığım var diye cevap veriyor. Bir süre önce Lys'ten Volantis'e geçiyor. Acayip ünlü, fazlasıyla zengin olmuş durumda. Hatta kendisine bir haz bahçesi kuruyor. Tüm bu süreçte Kraliçe Alysanne ona sürekli mektuplar yazıyor fakat cevap alamıyor. Sera o tarafı komple silmiş. Bence kabul etmeyecek kadar gururlu, ama Alysaine'in ona özellikle maddi olarak yardım etmeye çalıştığını düşünüyorum. Son olarak ise Jaehaerys'le kapatalım. Ölüm döşeğinde
aklı gidikken ona Alicent bakıyor. O zamanlar diziden farklı olarak 15 yaşında falan. İşte Jaehaerys bu anlarda Alicent'ı sürekli Sera sanıyor ve sürekli onun adını sayıklıyor. Belki bu ilişkide bir tarafın daha fazla olsa da iki tarafın da haksız olduğu konular var ama şurası bence net. Sera Jaehaerys'in en sevdiği çocuklarından biri. Videonun içerisinde de 3-4 farklı yerde bahsettiğim gibi Sera'nın hayaleti asla Jaehaerys'in yakasını bırakmıyor. Jaehaerys'e en çok benzeyenlerden biri Sera'nın oğlu çıkıyor. Jaehaerys filde sınır çektiği için Sera'nın oğullarından biri konseye fil getiriyor ve beraber doğup beraber büyüdükleri, hayatının 70 yılını birlikte geçirdiği ejderhası Vermitor'a kendisinden sonra Sera'nın çocuklarından biri biniyor. Kaderin cilvesi, hayatın ironisi dediğimiz şey böyle bir şey işte. Sera Targaryen'in hikayesi de bu kadardı arkadaşlar. Abone olmayanlar yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı, videoyu beğenmeyenler beğenmeyi unutmasın lütfen. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.